Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. 2 ay önceki bir videomuzda zayıflama iğnesinden bahsetmiştik. Bunun üzerine çok sayıda bu iğne ile ilgili sorular geldiği için ve nasıl uygulandığı konusunda da bilgi istendiği için kısa olarak tekrar hatırlatmak, gerekirse uygulamalı olarak göstermek için bu videomuzu hazırladık. Biliyorsunuz, liraglutid 6 mg'lık bu zayıflama iğnesi 2014 yılında Amerika'da kullanılmaya başlanmıştı. Türkiye'de 9-10 aydır kullanılmakta. Bize sorulan sorular şuydu tabii ki. İlacın yan tesirleri konusunda detaylı bilgiler isteniyordu. Ayrıca hamilelerin kullanıp kullanmaması konusunda bilgi isteniyordu ve uygulama konusunda. Ayrıca en çok sorulan soru da hocam biz bu ilacı gidip eczaneden alıp kendimiz kullanabilir miyiz diye. Birincisi, ilacı vermeden önce mutlaka biz hekim kontrolden geçirilmesini istiyoruz. Hastanın karaciğer tahlillerini, böbrek tahlillerini, ailesinde bir tiroid kanseri öyküsü var mı yok mu bunun anamnezini alıyoruz. Pankreatit geçirmiş mi geçirmemiş mi bunları sorguluyoruz. Çünkü pankreatit geçirmişse kullanmıyoruz. Ailesinde tiroid medüller SEA varsa kullanmıyoruz. Hamile ise kullanmıyoruz. Emzirenlerde lohusalık durumlarında bu ilacı kullanmıyoruz. Bu ilacın uygulanması sadece zayıflama için kullanıyoruz bunu. Diyabet hastalarında kullanmıyoruz. Çünkü diyabet hastalarında kullanılan dozu ve formu farklıdır. Sadece zayıflama ilacı olarak onay alınmıştır. İlaç günde tek doz olarak uygulanmakta. Yemeklerden bağımsız olarak uygulanmakta. Genellikle aynı saatte uygulanırsa iyi olur. İlacı her haftalık artan dozlarda 0,6 ile başlıyoruz. 2. hafta 1,2, 3. hafta 1,8, 4. hafta 2,4 mg ve 5. hafta 3 mg olarak devam ediyoruz ve daha sonra 3 ay boyunca bu şekilde kullanıyoruz. İlaçtaki zayıflama hedefi çıkaran firmanın belirttiği %5 civarında kilo kaybı ama bizim hastalarımızda gördüğümüz kilo kaybı ortalama %10'dur. Yani 100 kiloluk hastalar 3 ay içerisinde 10 kilo vermekte. Bu ilaçla birlikte egzersiz yaparlarsa çok daha etkili olmaktadır. Özellikle bir diyet önermiyorum. Çünkü zaten bu ilacın etkisi kişileri tok tutmak, mideyi geç boşaltmak ve açlık hissini ortadan kaldırmak olduğu için zaten otomatikman diyet yapmak zorunda kalıyorlar. Ama kalorili şeylerden uzak durmalarında fayda var diye düşünüyoruz. Bu yüzden ben şimdi sizlere bizim kliniğimizde hastalara bu ilacın nasıl kullanıldığını gösteren hemşire hanımla birlikte ilacı uygulamalı pratik olarak nasıl kullanacağını şu an Türkan hemşirem sizlere gösterecek. İğnemiz aslında bir insülin iğnesi değil fakat insülin kalemlerine benzemekte. İlacın şu şekilde görüldüğü gibi açtığımız zaman insülin iğnesinin ucuna yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştirip ve çektiğimiz zaman ucundan bir koruyucu kılavuzu var ve daha sonra çok ince görülmeyecek derecede bir silikon iğnesi var. Bu silikon iğnesini ilacın doz ayarını şu an 0'dadır. 0,6'ya getirerek onu 0,6'ya getirelim. Evet, 0,6'ya getirdiğimiz zaman ve karnının üstünden direkt nasıl yapıldığını gösterelim. Evet, doz ayarlandı. Göbek çevresini koruyoruz. Göbeğimize yapmıyoruz. Karın bölgesinde dik bir şekilde batırıyoruz. Sonuna kadar basıyoruz ilacımızı. 10'a kadar sayıyoruz ve çekiyoruz. Evet, bu kadar ilaç bitmiş durumda ve 0,6 dozunda bunu devam ediyoruz. Zaten şu an 0,6'yı yaptık. İlaç tekrar dozu 0'a geldi. 1. hafta böyle yapıyoruz. 1. haftada bunu yaptığımızda büyük ihtimalle hastaların bir kısmında bulantı şikayetleri olacaktır. Bir kısmında bulantı olabiliyor. Bulantı dışında çok bariz bir şikayet görmüyoruz. 2. haftaya geçtiğimizde bu dozu 0,6'dan 1,2'ye çıkarıyoruz. Şimdi onu gösterelim. 1,2'yi gösterelim. Bir hafta kadar 1,2 ile yapıyoruz. Daha sonra bunu 1,8 mg'a çıkarıyoruz. Şu şekilde görüldüğü gibi. Bir haftada böyle uyguluyoruz. Ve 1,8'den sonra 2,4 mg'a çıkarıyoruz. Ve bir hafta bu şekilde uygulanıp en son 3 mg'a çıkardığımızda ilacın total dozu uygulanmış oluyor. Ve 3 mg'la biz 3 ay boyunca devam ediyoruz. İlaç bize aldığımızda ne kadar yeter? Kutu içerisinde ne kadar var? Bir kutu içerisinde 3 tane var ve genellikle 1 ay kadar yetebiliyor. Yani 3 kutusu 3 ay kadar hastanın işini görebiliyor.
3 ay içerisinde eğer hastada istediğimiz derecede bir zayıflama olmamışsa, yani örnek veriyorum 100 kilogram bir hasta, bizim hedefimiz 9-10 kilogram vermesi. Vermemişse biz ilacı kullanmakta ısrar etmiyoruz, ama bugüne kadar kullanmış olduğumuz yaklaşık 40 hastamızda 3 ay içerisinde %10 kilogramlık hedefi tutturmuş durumdayız. Peki bize şunu sorarsanız, siz ne yan tesiri gördünüz diye bu kadar hasta sayısı içerisinde? Genelde hafif bulantı şikayetleri dışında bariz bir şikayet görmedik, ama literatürde bilinen pankreatit şikayeti var. Şiddetli karın ağrısı olursa ciddi pankreatit yaptığını biliyoruz. Şiddetli karın ağrısı olduğunda hemen ilacı kesip doktora başvurmak gerekir. Sadece bir hastamızda sıkıntı, stres, anksiyete, gerginlik gibi şikayetler oldu. İlacı kesmek zorunda kaldı. İlaç hakkında vereceğim bilgiler bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diyorum.